Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Moderna'yı inceleyeceğiz ve değerli bölgeleri şöyle analiz etmeye çalışacağız. Hemen uyarımızı yapalım. Bunlar yatırım tavsiyesi değil, kendi analizlerimizdir ve başlayabiliriz. Moderna'da 2019'dan itibaren büyük bir rally başlıyor. Daha sonra kar satışla birlikte e, şelale düşüşü gerçekleşiyor. Peki burada bu düşüşten önce yükselişi ölçelim. Yükseliş 32 kat. E, peki düşüş ne kadar oluyor? Düşüş ise buradan aldığımızda hemen hemen işte %95 yani %90 küsüre kadar bir düşüş gerçekleşiyor. Yani ciddi anlamda büyük bir satış gerçekleşmiş. Herkes karını almış ve bırakmış. Hisseden çıkmış. Peki biz neden bunu değerlendiriyoruz? Birincisi çok ucuzlamış. İkincisi ise ciddi anlamda buradan bir tepki hareketi gelebilir ve buradaki tepki hareketleri bize güzel bir kazanç sağlayabilir. Şimdi MACD'yi incelediğimizde önce büyük zaman dilimine bakalım. Burada bir alış ve bir al sinyali, yani burada çok zayıf bir al sinyali var. Bu al sinyali buradan bir tepki gelebileceğini bize ne yapıyor? Öncü sinyalini veriyor. Peki hareketli ortalamalara baktığımızda burası tabii ki bir trend başlamayacak. Sadece bir tepki olarak karşılaşacağımızı söylüyor. Tekrar haftalığa geliyoruz. Haftalıkta ise bakın güzel bir şurada bir akümülasyon hareketi ve burada da MACD'nin çubukların üzerine çıkmaya, buradaki hacim barların üzerine çıkmaya çalıştığını görüyoruz. Bu ise bakın bir de pivot çizgisinin bir kez üzerinde kalmış ama kalıcı olmamış. Tekrar altına inmiş, tekrar üstüne çıkmaya çalıştığını görüyoruz. Bu da bize buradan bir tepki hareketi geleceğinin sinyalidir. Peki geçmişte burası önemli bir bölge mi? Bakın geçmişte şurası bir direnç olarak çalışmış. Şimdi ise yine aynı yerde bir birikim noktasına denk geldiğini görüyoruz. Yani burası değerli bir bölge. Bir de şuradan dikkat ederseniz şu bölge aslında bize büyük rally'yi başlatan bölge olarak karşımıza çıkıyor. Şuradan bu kırılmayan bölgeyi sert bir şekilde kırılıyor. Daha sonra geliyor onayını alıyor. Onayını aldıktan sonra da büyük rally'ye başlıyor ki 35 kat yükselme potansiyeli sunuyor. Kar getirisi sağlıyor yatırımcısına. Peki buraları çizdik. Burası bizim değerli bir bölgemiz. Demek ki buraya geldiğinde fiyatın buradan toparlandığını görüyoruz. Ve bir toparlama sinyali bize veriyor. Peki biz buradan nasıl bir ticaret yapabiliriz ya da nasıl hesaplama yapabiliriz? Bir de bunları deneyelim. Şimdi buradan baktığımızda bize ilk olarak ikili dip fırsatı sunabileceğini gösteriyor. Bakın şöyle bir çanaksa, bu da ikinci çanaksa burası ikili bir dip olabilir. Ve bu dibin kırılması, şurada fiyatın kalıcı olması bizi daha yukarılara taşıyacaktır. Yani şu bölgelere. O zaman ben bu değerli bölgeleri ne yapacağım? İşaret bırakıp takip etmeye başlayacağım. Şurada birinci bölgemiz. Burası da çanağın kırılabilecek hassas noktası. Şimdi bir hesaplama yaparsak bakın burada düşüş kadar yükseliş. Düşüş %30. Buradan %30 geldiğinde evet aynı, hatta %34. Yani burası birbirini aslında tamamlayan bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Yani hesaplamalarımız aslında doğru bir şekilde hesapladığımızı görüyoruz. Düşüş kadar yükseliş, çanağın katlama hedefi de burası. Yani 46 ya da 40 seviyelerine kadar ne yapacak? Bizi taşıyabilecek güce sahip olacağını düşünüyoruz. Yine bize ileride karşımıza çıkacak seviyelerden bir tanesi şuradaki destek görmüş. Daha önce de burada bakın bir süre fiyatın oyalandığını görüyoruz. Hatta biraz da yukarı çekebiliriz. Şuradan itibaren bir alıcı geldiğini görüyoruz. Ve fiyatı hızlı bir şekilde, süratli bir şekilde yukarı götürdüklerini görüyoruz. Yine gelmiş buraya. Buradan bir aracı gelmiş. Bakın ciddi anlamda alıcı gelmiş hem de aynı seviyeden. Ve buradan fiyatı %151 seviyesine kadar taşıdığını görüyoruz. Daha sonra yine
trend düşüşte olduğu için burası sadece bir omuz olarak kalıyor. Peki daha sonra neler olabilir ileride? Onu değerlendirelim. Eğer burası bizim bir omuz seviyemizse, burası baş kısmı olacaksa ve burası da bir iç içe çanaklar olacaksa, böyle iç içe çanaklar, daha büyük çanak, daha büyük çanak olacaksa ve bu çanaklar birbirini tamamlayacaksa, hatta şöyle biraz karışık oldu. Bakın bu bir çanak. Daha sonraki çanak bunu daha da yukarı taşıyacak ve ileride daha da yukarı taşıyacak. Yani fiyat şuradan zigzag hareketleriyle iç içe çanaklar yaparak fiyat yukarı doğru taşınmak isteyecektir arkadaşlar. Çünkü burası ciddi anlamda değer kaybetmiş. %95 ortalamasıyla bir değer kaybı söz konusu. Eğer şirket iflas etmeyecekse buradan alan kişi ciddi bir miktar bekledikten sonra trendten güçlü bir kar alacağını düşünüyoruz. Yani fiyat çok ucuz. Moderna da çok küçük veya çok cılız bir şirket değil. Bu fiyatın buradan artık dönebileceğini ya da toparlanabileceğini, akümüle olacağını düşünüyoruz. O yüzden burası omuzsa, burası baş kısmıysa ve bu hareket gelip burada bir omuz hareketi yapacaksa ve daha sonra taşıyacaksa büyük bir tobonun baş kısmında olduğunu söyleyebiliriz. Ama daha bu büyük tobonun tabii bu tarafa doğru uzaması ve biraz zaman alması lazım. Ama biz kısa zaman diliminde ne yapacağız? Şuradaki ikili dip formasyonunu değerlendirip buradan bir kar almaya çalışacağız. Tekrar günlükte yakın hedeflerimize, yakın vade hedeflerimize şöyle bakarsak buradan ufak ufak alıcılar geldiğini görüyoruz. Burası bizim için bir stop noktası. Eğer bunun altına geçerse fiyat stop olma kaydıyla o zaman buraya hemen işaretimizi bırakacağız. Buranın altı stop. Yani daha fazla mesela %95 düşmüş olabilir ama %97 daha da düşebilir. O yüzden parçalı alım yapmak her zaman sizin avantajınız olacaktır. Fiyat buradan eğer burayı kıramazsa tekrar bir küçük bir hareket daha buradan kendisini daha yukarı atmak isteyecek ve daha aşağı alıp tekrar yukarı gidecek. Yani burada akümüle olurken bir de kendi içerisinde küçük manipülasyonlar, hareketler yapabilir. O yüzden yüklü alım değil de parçalı alım sizin için faydalı olacaktır. Bu bölgeyi katlama hedefi bakın şurada kalıcı olursa buraya demiştik. Peki buradaki karımız ne olur? Şu bölgeden alanlar için %30'luk bir kar. Bu bölgeden ya da şu altlardan alanlar için yine şu bölgede de %20'lik bir kar. Eğer katlama hedefine ulaşırsa %67'lik bir kar sağlayacağını söyleyebiliriz. Tabi buralardan artık ne olacak? Satışlar gelecek. Bu bölgeden satışlar geldiğinde bizim tekrar bekleyeceğimiz noktalar bu bölgeler olacak. Yani artık burası bizim için destek seviyesi görecek. Çanak katlandı. Sonra geri geldi. Burası destek seviyesi gördü. Ve yukarı doğru tekrar fiyatın bu bant aralığında hareket etmesiyle birlikte tekrar alım yönüne geçip tekrar yukarıya hatta buranın bu direncin de kırılmasıyla birlikte daha da yukarıları hedefleyebileceğini söylüyoruz. Fiyat tabii ki buradaki güçlü alıcının gelmesiyle birlikte gerçekleşecek bir olay. Ve yani mumların hacimli bir şekilde yeşil marbozularla desteklendiğini göreceğiz. Ve hacim de bakın şuradaki gibi. Bakın burada hacim güzel. Buradaki gibi artan yeşil bar mumlarıyla birlikte. Bakın şurada da içeride yeşil mum barların birbirinin üzerinde geldiğini görüyoruz. Burada da bakın yeşil mum barlar birbirinin hacim destekler niteliğinde yukarı doğru tırmandığını görüyoruz. Yani burada bize alıcıların var olduğunu gösteriyor. Tekrar burada böyle yeşil mum barlar kendi içerisinde alıcılarla birlikte hareket ediyorsa, yukarı doğru hacimli bir şekilde hareket ediyorsa daha güvenilir bir trendten, küçük bir mini trendten daha doğrusu bahsedebiliriz. Tabi uzun zaman diliminde bu tekrar böyle hızlı bir şekilde zirvesine, eski zirvesine gidecek değil.
o bayağı bir zaman alacak. Ama buradaki küçük fiyat hareketlerinden ufak ticaretler yapılabilir ve kar sağlayabilir. Çok uzun vadede neyin olacağını şu an kestirmek zor arkadaşlar. O yüzden şu an en iyi bir ticaret yapmak gerekirse şu küçük bölgeyi kullanabiliriz. Peki bunun örneği var mı? Bir de bunun örneğine bakalım. Yine Amerikan borsasında bunun gibi bazı düşüşler ve ikili dipler gerçekleşmiş ve sonrasında nelerle karşılaşmışlar ona bakacağız. Bakın buradan ciddi bir rally. Rally'nin bir düşüşü gerçekleşiyor. Buradan fiyat yataya bağlı ve tekrar düşüyor ve tekrar düşüyor. Yani iki adım daha düşüyor. Ve dikkat ederseniz yani fiyat tepeden itibaren ne kadar ucuzlamış bir ölçelim. Bakın buraya kadar %80'lik bir düşüş. Moderna %80'den fazla düşmüştü. Daha sonra burada dikkat ederseniz minik bir ikili dip görüyoruz. Yani şöyle fiyat geliyor, yukarı geliyor, bir daha geliyor. Ve buradan da fiyatın bu ikili dibi çalıştırdığını görüyoruz. Ve bu ikili dip çalıştıktan sonra ciddi bir kar getirisi sağlıyor yatırımcısına. Şuradaki ticaret yapanlar, yani bakın burada onayını da almış. Buradan ticaret yapanlar %49 kazançlı çıkmışlar. Güzel bir ticaret olmuş. Bu ikili dip güzel bir şekilde çalışmış. Bizim beklentimiz de bu yönde. Umarım böyle olur. Tabi burada bakın akümülasyon da oluyor. Yani onayını 2 kez 3 kez alıyor burada. Orada Moderna'da da daha önce gösterdim. Burada da aynı şekilde gerçekleşmiş hali var. Fiyat daha sonra geliyor tekrar bu bölgeyi test ediyor. Çünkü burası satıcıların yerleştiği bir bölgeydi. Bakın şöyle çizmek gerekirse bu bölge satıcıların yerleştiği bir bölge. Buradan satışıyor. Zaten bu dip hedefinden, yani ikili dibi çalıştırdığı için hedefine ulaşmış oluyor. Tekrar geliyor. Bizim bu akümüle olduğu bölgeye yaklaşıyor. Burayı tekrar deniyor. Burayı tekrar kullandıktan sonra daha ileriye kendini ne yapabiliyor? Götürebiliyor ve bu şekilde mini trend daha büyük bir trende dönüşüyor ve artık ufak ufak yoluna devam ediyor. Daha sonra o tepeleri temizledikten sonra tekrar bir düşüş, bir düzeltme hareketi ve daha sonra daha büyük bir yükseliş ve eski zirvesini test ediyor ve geçiyor. Daha sonraları zaten şirket ciddi anlamda yükselmiş. Artık o küçücük ikili dip bir nokta kadar kalmış ve şu an 1000 doların üzerinde bir fiyat hareketi gözlemliyoruz bu şirkette. Tabii ki Moderna aynısı olacak diyemeyiz. Ama şu an ucuz diyebilir miyiz? Evet, ucuzdur. Dibe gelmiş mi diyebiliriz? Evet. Ve dipte şöyle bir toparlanma emaresi gösteriyor diyebiliriz. Ve aylıkta da, yani uzun vade diliminde de daha erken olmasına rağmen burada bir ufaktan bir al sinyali var. Ve dikkat ederseniz MACD'de burada bir son düşüşünde bir hacimsizlik, yani satıcıların artık tükendiğini gösteriyor. Ve son ay bakın bir yeşil burada bir çubuk olduğunu görüyorsunuz. Bu da bir tepki hareketinden ticaret yapılabileceğini ufak bir sinyalini veriyor. Tabii ki hiçbir şeyin garantisi yok. Sadece biz burada yakın stop bir şekilde ticaret yapmaya çalışacağız. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Sağlıcakla kalmanızı dilerim.